Yeditepe Üniversitesi'nden herkese merhaba. Bugün konuğumuz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Pınar Çıragi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, üniversitemizden ve bölümden bahsetmeden önce mikrobiyoloji nedir? Önce onun tanımını dinleyelim sizden. Tabii ki. Tıbbi mikrobiyoloji anabilim dalı temel bilimler, bilim dallarının içinde yer alan bir bölüm. Tıbbi mikrobiyoloji enfeksiyon hastalıklarının etkenlerinin saptanmasında, patojen dediğimiz hastalık oluşturan etkenlerinin saptanmasında, tanımlanmasında ve hastaların tedavisini yönlendirmek üzere antibiyotik duyarlılık testlerinin de aynı zamanda yapılmasında, ki bunları yaparken de konvansiyonel dediğimiz rutinde kullanılan bazı yöntemler ve daha sonrasında da gelişen ve gelişmiş teknolojileri de bünyesine katarak etkenleri tanımlayan, duyarlılıklarını saptayan aslında bir ana bilim dalı. Tabii ki bu sadece kliniğe yönelik değil, araştırmaya yönelik bölümleri de içermekte. Bu Covid döneminde galiba çok değil mi Evet. fazlasıyla sizlere başvuruldu. Evet, Covid döneminde enfeksiyon hastalıklarıyla birlikte tıbbi mikrobiyoloji uzmanları çok sıklıkla bilinir oldu, tanınır olduk açıkçası. Evet. Çok sık televizyonlarda da yer aldık. Tabii ki etkenin tanımlanması işini tıbbi mikrobiyoloji yaptı. Halk arasında da bildiğimiz işte moleküler testlerle tanımladık. Antikor aşılar olduktan sonra antikorlarla aşı oldu mu olmadı mı, antikor bizi koruyor mu korumuyor mu cevaplarını verdik. Moleküler testler ilk çıktığı zamanlarda oldukça uzun sürüyordu. Daha sonra yeni testler gelişti. Etkenin olduğunu saptayan daha kısa, hızlı tanımladığımız ama antijen testleri dediğimiz testlere yer verdik. Ve tabii ki biz de Covid ile birlikte hepsini öğrenmeye başladık. Covid'in ilk çıktığı andan itibaren hala da aslında pandemi devam ediyor. Bitmedi Covid-19 Dünya pandemisi. Sağlık Örgütü resmi olarak sonuna erdirdi ama devamı var. Şu anda tabii ki mevsim itibariyle de belki biraz azalıyor ama bizce azalmasının nedeni artık nispeten hafif semptomlarla geçiyor ve halk da hasta olanlar da eski ilk çıktığı zamanki gibi hastanelere moleküler testler için PCR testleri ile tanı için başvurmayıp eczanelerden aldıkları antijen testleriyle evde tanıyorlar kendilerini ve dinleniyorlar ve geçiyor. Onun için bilemiyoruz şu anda ne kadar olduğunu. Biz sadece hastanelere başvuran hastalarımızın tanısını koyabiliyoruz tabii ki. Peki bölümle alakalı biraz konuşalım. Yeditepe Üniversitesi Mikrobiyoloji bölümüyle alakalı biraz adaylarımızı anlatalım. Tabii ki. Tıbbi mikrobiyoloji anabilim dalı 3 profesör kadrosuyla eğitim veriyor. Hem eğitimimizi ilk 1., 2. ve 3. sınıfta üniversite kampüsümüzde, 4 ve 5 ve 6. sınıflarda da laboratuvarlarımızda ve hastanelerimizde, her iki hastanemizde öğrencilerimiz eğitimlerine devam edebiliyorlar. Uygulamalı görüyorlar ve uyguluyorlar. Uygulamalı eğitim aynı zamanda kampüsteki tıp fakültesi binamızda bulunan mikrobiyoloji anabilim dalı laboratuvarlarında da ilk 1 ve 2 ve 3. sınıflarda da devam ediyor. Tıbbi mikrobiyoloji sadece tıp fakültesine değil, bunun yanında eczacılık fakültesi, diş hekimliği fakültesi, sağlık bilimleri fakültelerine de gerekli istemler olduğu takdirde öğrencilere teorik anlamda dersler veriyor. Gerekli olduğunda da uygulamalı dersler veriyor. Peki hocam mezuniyetten sonra yüksek lisans şansları da var Yeditepe Üniversitesi'nde. Biraz da onu tanıyabilir miyiz? Tıbbi mikrobiyoloji anabilim dalı 3 profesör kadrosuna geçişi çok yeni oldu açıkçası. Ve kadro oluşumu nedeniyle yüksek lisans kısmının programı açtık. Ancak henüz öğrencimiz yok. Yüksek lisans verilerini bizden istenen fakülteler tarafından istenen bilgileri verdik ama henüz öğrencimiz yok. Yüksek lisans öğrencileri başvururlarsa yine aynı şekilde hem kampüs içindeki laboratuvarlarımızda hem de hastane laboratuvarlarımızda gerekli eğitimlerini gerekli şekilde Evet, aslında hastanenin alacaklar. olması çok büyük fayda Tabii sağlıyor ki çünkü öğrencilere. her iki hastanemizde de
her türlü enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili tanı koymakta açıkçası oldukça yetkin laboratuvarlarımız var. Hem poliklinik hem acil hem de yataklı kurumlardan gelen örnekleri laboratuvarlarımızda işleyebiliyoruz. Bakteriyoloji, viroloji, moleküler mikrobiyoloji, mikoloji, mikobakteriyoloji, parazitoloji ve enfeksiyon immünolojisi gibi alt dallarda hastaların tanılarını hızlıca koyabiliyoruz. Hem konvansiyonel hem moleküler hızlı tanı yöntemlerimizle hem de klinik hekimlere klinik bilgilerini ile örtüşerek hastaların etken mikroorganizmalarını tanımladıktan sonra gerekli durumlarda antimikrobiyal duyarlılık testlerini de yapıp iletiyoruz. Evet. Peki hocam daha sonra iş bulma şansları nedir? Genel Yüksek anlamda. lisansı bitirdikten sonra mı? Hem mezuniyetten, bölümden ya da yüksek lisans her ikisi için de. Şimdi tıp fakültesi mezunlarının zaten oldukça geniş bir iş alanı olduğunu düşünüyorum. Hekim olarak bitiriyorlar ama tabii ki önlerinde bir tıpta uzmanlık sınavı var. Tıpta uzmanlık sınavına girip de mikrobiyoloji bölümünü tercih ettiklerinde eğitimlerinin sonunda tıbbi mikrobiyoloji uzmanı oluyorlar ve tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olarak da hastanelerin ilgili laboratuvarlarında çalışabiliyorlar, ilaç sektöründe çalışabiliyorlar, ilaç sektörünün farklı birimlerinde de çalışabiliyorlar. Aynı şey yüksek lisans için de geçerli. Yalnız yüksek lisans mezunu olan öğrenciler tabii ki hastane laboratuvarlarında hasta örneklerinin sonuçlarını raporlamayla ilgili çalışmaları mümkün olmuyor. Sadece tıp fakültesi mezunları çalışabiliyorlar o şekilde. Peki hocam akademik çalışmalarınızdan biraz söz edebilir misiniz? Tıbbi mikrobiyoloji anabilim dalı kendi bünyesinde, kendi içinde planladığı, yürüttüğü çalışmalar ve bitirdiği çalışmalar var. Bu pandemi döneminde COVID-19 tanısı, kliniği ile ilgili çeşitli çalışmalar yaptık ve yayınladık bunları. Ve şu anda çalışmalarımız devam ediyor. COVID-19 pandemisi dönemi boyunca çeşitli bakteriyel ya da viral üst solunum yolu enfeksiyonlarını hiç görmedik. Hatta halk arasında beta mikrobu olarak bilinen grup A beta hemolitik streptokoka bağlı akut farenjit hiç görmedik. Çünkü beraber değildik, herkes ayrıydı. Tabii. Sosyal mesafelere yine de dikkat ederek ama pandeminin bitmesini umut ederek beraber olduğumuz ve okulların açılması, hayatın nispeten normale döndüğü durumda üst solunum yolu enfeksiyon etkenlerini çok sık görmeye başladık. Bu nedenle de biz anabilim dalımızda grup A beta hemolitik streptokokların COVID-19 öncesi dönemden sonra acaba ne kadar görüyoruz? Ve antibiyotik duyarlılıkları değişti mi? Ne yönde değişti? Bunu araştırmak üzere bir çalışma planladık ve onu yürütüyoruz. Ayrıca Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğimizin bir kan kültürü çalışma grubu var. Bu grubun çalışma kapsamına biz de dahil olduk ve ülkemizde görülen sepsis ve bakteri yeme etkenlerindeki anaerob mikroorganizmaların sıklığıyla ilgili bir çalışma planladık. Tabii tıbbi mikrobiyoloji tüm klinik branşlara hizmet verdiği için multidisipliner çalışmalar da yapıyoruz. Pediatri anabilim dalıyla birlikte yürüttüğümüz özellikle çocuk hastalarda bakteriyel ya da viral üst solunum yolu enfeksiyon etkenlerinin ayrımında kullanılan yeni bir belirteç var. Myxovirus resistance protein adı altında. Bunun araştırmasını yapmak üzere pediatri anabilim dalıyla birlikte çalışmaya başladık. Yine gastroenteroloji dahiliye anabilim dalının gastroenteroloji bilim dalıyla birlikte de gastrik yakınması olan hastalarda Helicobacter pylori sıklığı ve Çok da sık görülüyor galiba. evet artık gastrit etkenlerinden birisi Helicobacter pylori mikroorganizması bakterisi. Bunun sıklığı ve duyarlılığına bakmak istiyoruz. Ve yoğun bakım ve enfeksiyon hastalıklarıyla birlikte bir çalışma planladık. Bir ilaçla ilgili bir çalışma. Çeşitli çalışmalarımızda da klinik birimlerle yürütüyoruz. Çünkü tıbbi mikrobiyoloji anabilim dalı şu anda
klinik ve laboratuvar ilişkisinin oldukça iyi yürütüldüğü, tüm nitelikli teknik personelimizin olduğu gerek kampüs laboratuvarımızda gerek hastane laboratuvarımızda ve ileri teknoloji cihazlarının kullanıldığı ve yeni teknolojilerin de laboratuvarımıza mümkün olduğu sürede katılabilmesi ile birlikte bu çalışmalarımıza da hızla yön veriyoruz. Peki hocam, çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Evet, konuğumuz Profesör Doktor Pınar Çıragi'ydi. Umarım siz de merak ettiğiniz soruların cevaplarını almışsınızdır. Hepinize güzel bir gün diliyoruz.